Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Bu yöntemle lahana haşlamak çok kolay. Kara lahana çorbası tarifi hazırlıyorum. İster konserve yapın, isterseniz hemen tüketin. Tarifime hemen başlıyorum. Buzluktan çıkardığım yarım kilo barbunyam var. Buzlu bir şekilde tencereye alıyorum. Üzerine geçecek kadar soğuk su ilavesi yaparak kaynatmaya bırakıyorum. Evet, barbunyalar yumuşayana kadar haşlayalım. 2 bağ yıkanmış kara lahanam var. Şöyle ince ince doğruyorum. Videodaki gibi kök kısımlarını almadan sadece yapraklarını keselim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, kontrol ediyorum. Barbunyam pişmiş, altını kapatıyorum. Kaynayan sıcak suya bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bu sayede pamuk gibi lahanalarım haşlanıyor. Üzerine hemen doğradığım kara lahanaları ekliyorum. Ara sıra karıştıralım. Hepsini ilave ettikten sonra kapağını kapatalım. Orta ateşte lahanalar yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. 2 tane büyük kuru soğanı yemeklik olacak şekilde ince bir şekilde doğruyorum. Soğanlarınız küçükse 4 tane de kullanabilirsiniz. Doğradığım kuru soğanları şöyle geniş bir tavanın içine alıyorum ve üzerine şöyle bolca zeytinyağı gezdiriyorum ve kenara kaldırıyorum. Üzeri için hazırlıyorum. Evet, lahanam yumuşamış. Süzerek alıyorum. Dilerseniz suyunu süzmeyebilirsiniz. Evet, barbunyamı da süzüyorum. Tencerenin alt kısmına biraz doğradığım soğanlardan ekliyorum. Üzerine haşladığım lahanaları ve barbunyayı ekliyorum. Üzerini geçecek kadar ılık su ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatarak şöyle bir taşım birlikte kaynatıyorum. Tekrardan ocağın üzerine alıyorum. Ve soğanımı da kısık olacak şekilde karamelize olana kadar kavurmaya bırakıyorum. Evet, mısır ununu karışım için toplamda 10 yemek kaşığı mısır unu kullandım ve yeteri kadar su ilavesi 2 aşamada yaptım. İlk bir miktar yaptım, yetmedi, tekrardan yaptım. Şöyle bir
karıştırıyorum ve mısır unlu karışımı ekleyerek karıştırıyorum. Et koyulmadığı için bir miktar daha ilave ediyorum. Daha sonradan toplamda 10 yemek kaşığı yeterli gelecektir. Yeteri kadar soğuk su ilavesi yaparak mısır unlu karışımımızı hazırlayalım. Tekrardan üzerine gezdiriyorum. Ocağı yüksek olacak şekilde ayarlayarak sürekli karıştırarak çorbamı kıvamı alana kadar pişiriyorum. Evet, 5-6 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. 4 tatlı kaşığı yaptım. Daha sonra da 2 tatlı kaşığı karıştıralım. Bir yandan soğanı kavuruyorum. Bir yandan çorbamı karıştırıyorum. Soğanın da hızlı kavrulması için toz şeker ve tuz ekledim. Kavuruyorum. Evet, kırmızı toz biber, acı pul biber ekliyorum. Birlikte kavuralım. Evet, kıvam alan çorbanın üzerine soğan sosu gezdiriyorum. Evet, hepsini gezdirelim. En son karıştıralım. Soğan sosla birlikte pişirmeye devam edelim. Çorbam hazır. Bir miktarını şöyle kavanozlara sıcakken koyarak kapaklarını kapatıyorum. Evet, iki geri bir ileri tekniğiyle kapatıyorum. Sıkıca ters çeviriyorum. Evet, konserve çorbamız da hazır olmuş oluyor. Sofra bezine sararak bir gün bu şekilde bekletiyorum. Ertesi gün buzdolabında saklıyorum. Evet, kara lahana çorbam yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.